Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks uygulama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu uygulamada sizler için SolidWorks'te bilye makinesi modelliyorum. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay. Modellemeye başlamadan önce ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Bunu daha önceki videolarda yapmadım. Fakat görüyorum ki bu oldukça önemli YouTube içerisinde. Çünkü videoların diğer kullanıcılara da gösterilmesi için videoların olumlu geri dönüşlerinin olması gerekiyor. Yani videoyu beğenmeniz, yorum atmanız, kanala abone olmanız gerekiyor. Videonun izlenme süreleri önemli arkadaşlar. Videoları baştan sona izlemenizi rica ediyorum. Hemen şimdi bana ücretsiz şekilde destek olmak istiyorsanız bu videoya beğeni atabilirsiniz. Aynı zamanda bir yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar ve bir tık yardımıyla kanala abone olabilirsiniz. Dilerseniz videoya başlayalım. İlk olarak tabandan başlamak istiyorum. Üst düzleme skeç açıyorum arkadaşlar. Bir dikdörtgen çizeceğiz. Burası 275 mm olacak. Daha öncesinde zaten çizmiştim. Ekran kaydı alarak tekrar çizdim. Fakat tekrar çizdikten sonra bir hata aldım. O yüzden şimdi sıfırdan tekrar çizmek istiyorum. Şurası 210 mm olacak. Tamamen tam tanımlı bir şekilde çizmeye gayret edeceğim. Şurada bir dikdörtgenim var. Burada da bir dikdörtgenim var. Bunlar eşit olacak. Şu şekilde yapalım. Şuna eşit olsun. Bu kenarı da buna eşit olsun. Bunun genişliği 180 mm. Burası 10 mm. Ardından şurada bir dikdörtgenim daha var. Tam bu merkezden de bir yardımcı geometri çizeyim. Şu şekilde bir dikdörtgen daha bırakalım şuraya. 50 mm olacak, 10 mm olacak yine bu. Şöyle yapalım. Bunu da buraya eşitleyelim. Şurası 70 mm'ymiş. Evet. Şu an çizim tam tanımlı. Radyüsleri ekleyelim arkadaşlar. Şuraya. Şu dört köşeye radyüsleri ekledim. 20 mm olacak. Bu şekilde onaylıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çizim tam tanımlı hale gelmiş oldu. Bunu katıya çevirebiliriz arkadaşlar. Katılamaya giriyorum. 10 mm olacak. Bu şekilde onaylıyorum. Bunu kaydedelim arkadaşlar. Taban olarak kaydedeceğim. Şimdi ikinci parçayı modelliyorum. Yine aynı şekilde yeni bir dosya oluşturdum. Sağ düzleme skeç açıyorum. Ardından şu görmüş olduğunuz profili yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şunu yardımcı geometri yapıyorum. Ölçü tanımlayacağım. Burası 90 olsun. Şurayı biraz uzatalım. Burası 150 mm. Burası 55 mm. Şurası 75 mm. Bu kenar 60 mm. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Radyüslerimiz var yine. Radyüse giriyorum. Şuraya 35 mm'lik radyüs atıyorum. Daha sonrasında 50 mm'lik iki tane daha radyüsüm var. Şuraya ve buraya 50 mm'lik radyüslerimi atıyorum. Radyüs komutuyla alakalı herhangi bir işlemim kalmadı. Şuraya bir daire bırakıyorum. Bu dairenin çapı 20 mm olacak ve yerden yüksekliği 75 mm olacak. İki tane dikdörtgenim var. Biri burada olacak. Şu mesafeye bakalım. 20 mm olacak şurası. Bir kenarı 10. Diğer kenarı ise 90 mm olacak. Ardından bunun da şu tepeden buraya mesafesi 80 mm. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an tam tanımlı hale geldi. Bunu yansıtacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Buna göre yansıtacağız.
Bu şekilde onaylıyorum. Şu an tam tanımlı olarak profilimi çizdim. Katılama işlemi yapabilirim. Yine 10 milimetrelik bir katılama işlemi yapıyorum. Perspektifi açalım. Bundan 2 tane elimizde olacak. Fakat bu noktaya kadar her iki panelde aynı. Sadece ortaya birer delik ekleyeceğiz. Birinde yüksekliği farklı olacak. O yüzden bu haliyle bunu kaydedip çoğaltacağım arkadaşlar. Daha sonrasında delik olarak montaj yaptığımız zaman yerleştireceğiz. Bunu da bu şekilde kaydediyorum ve çoğaltıyorum. Evet, şimdi ara parçayı çizeceğiz arkadaşlar. Yine ön düzleme skeç açıyorum. Daha sonrasında şu görmüş olduğunuz profili yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında yine bir aynalama işlemimiz olacak. Çizim yaparken ben ölçülendirmeyi sonra yapıyorum. Yani AutoCAD'deki gibi tek tek ölçülendirerek gitmiyorum. 35 milimetre olacak. Burası da yardımcı olacak. Şurası da yardımcı olacak. Şurası 100 milimetre. Ardından şurası 10 milimetre ve bu kenar bu kenara eşit. Bu şekilde işlemi tamamlıyorum. Daha sonrasında aynalama komutuna giriyorum. Bunun etrafında aynalayacağız. Şu ve şu kenarlar, bu kenarlar bu şekilde aynalanmış olacak. Tekrar aynalama işlemine giriyorum. Bu sefer bunun etrafında aynalayacağız. Neyi? Şunları. Evet. İşlem tamam arkadaşlar. Bunu da katıya çevirebiliriz. Katılama işlemine giriyorum. Bu şekilde ara parçamı da yaptım. Bundan 2 tane olacak fakat çoğaltmaya gerek yok. Zaten aynısını kullanacağız. Montajda 2 defa eklemiş olacağız. Bunu da kaydediyorum. Şimdi basamakları çizeceğiz. Toplam 4 tane basamağım var arkadaşlar. Ön düzleme çizim açıyorum. Bir tane daire bırakıyorum merkezime. Bu dairenin çapı 40 milimetre olacak. Ardından şu noktalardan bakın bu şekilde çizim yapıyorum. Burası 55 milimetre olacak. Şu an tam tanımlı hale gelmiş oldu. Bunu katıya çevireceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında pahkırma işlemi yapacağız. 50 milimetre katılama işlemi yapacağız. Şurayı ve buraya bu şekilde uzat. Evet, katılama işlemi gerçekleşti. Şimdi pahkırma işlemimiz var arkadaşlar. Buradan pahkırmaya giriyorum. Mesafe vereceğim. Bu kenara olacak. Simetrik değil asimetrik olacak. Bir kenar 50 olacak. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 10 milime 50 milim diyorum. Bu şekilde aşağı doğru bir pahkırma işlemi gerçekleştirdik. Daha sonrasında buradan bir kesme işlemi yapacağım. O yüzden bir daire ihtiyacım var. Şöyle bakıyorum. 33 milimetrelik bir dairem var. Bunu keseceğim arkadaşlar. Kesme işlemine giriyorum. Düz bir kesme olmayacak. Şu kenar boyunca kesme işlemi yapacağım. Ve bir sonraki noktaya kadar diyorum. Bu şekilde kesme işlemini tamamlıyorum. Diğer basamaklar ise her biri bir öncekinden 20 milimetre daha uzun olacak. Yani 55 değil de bir sonrakine 75 diyeceğiz. O şekilde ben 4 tane daha basamak çizeceğim. Onları göstermeyeceğim. Direkt geçeceğim arkadaşlar. Evet, basamakları da çizdim. Dilerseniz montaja geçelim arkadaşlar. Daha sonrasında diğer parçaları ekleriz. Tabanı ekliyorum bu şekilde. Ardından diğer parçaları ekleyelim. Ara parça basamaklarımı ekleyeyim şu şekilde. Yan panellerimi ekleyeyim. Rastgele basıyorum. Hiç önemli değil. Evet. İlk olarak şu tabanları ilişkilendirelim. Bu şekilde ilişki atıyorum. Daha sonrasında şu yüzey buraya temas edecek. Bu şekilde. Ardından bu yüzeyi de buraya temas ettirelim. Bu şekilde. Daha sonrasında bunu da şuraya temas ettirirsek bu buraya sabitlenmiş olacak. Yine aynı şekilde bakın. Bunu da buraya sabitleyelim. Evet. Bu yan panellerimiz bu şekilde olacak. Daha sonrasında bu var arkadaşlar. Bunu da şu şekilde göstereyim. Buraya temas edecek. Şurası da bu yüzeye temas edecek. Ardından şurası buraya temas edecek.
Ardından bunu çoğaltmak istiyorum. Kontrol tuşuna basılıyken tutup çekiyorum, bırakıyorum arkadaşlar. Bu buraya temas edecek. Yapışık olacak bu da. Ardından bakın şurası buraya yapışık olacak. Evet. Şimdi şu basamakları kendi arasında ilişki atamak istiyorum. Şu şekilde göstereyim, bakın. Bu buraya. Bu buraya. Daha sonrasında bu yüzey. Bu yüzeye. Bu yüzey. Bu yüzeye. Ve bu yüzey. Bu yüzeye. Evet. Ardından bu yüzeyi direkt buraya atabiliriz. Bu şekilde yapışacaktır. Ve şu yüzeyi, bakın bunun bu yüzünü de bu şekilde atabiliriz. Evet. Şimdi montajı kaydedip diğer parçaları çizmeye devam edebiliriz. Burada bir crankbale'e benzer milim olacak. Ardından şuradan bir borum olacak, bu şekilde dönecek. Daha sonrasında bu boruya bir destek yapacağız buraya. Ardından hareket etüdüne başlayacağız. Daha sonrasında render işlemlerine başlayacağım. Şimdi ön düzleme bir çizim açıyorum. Ardından şu görmüş olduğunuz 3 daireyi çizeceğim arkadaşlar. Hemen bir yardımcı çizgi kullanayım şu şekilde. Bu çapım 20 mm olacak. Şu mesafem 35 mm olacak. Ardından 2 tane daire bırakacağım. Bu 2 dairem birbirine eşit ve 65 mm olacak. Bunlar birbirine eşit ve 65 mm çapa sahip. Şimdi çizim tam tanımlı hale gelmiş oldu. Bunu katılama işlemine geçebilirim. Şu görmüş olduğunuz daireyi 220 mm uzatacağım arkadaşlar. Ardından çizimi tekrar görünür hale getiriyorum. Tekrar katılama işlemlerimiz olacak. Tekrar katılamaya giriyorum. Bu daireyi seçiyorum. Offset vereceğim. Yani çizmiş olduğumuz yüzeyden başlamayacak. 27,5 mm öteden başlayacak. Kalınlığım ise bakıyorum 15 mm olacak. Bu şekilde onaylıyorum. Şimdi diğer dairemi de extrude edeceğim. Bu dairemi seçiyorum. Yine offset olacak bu sefer. 77,5 olacak. Bunu da bu şekilde onaylıyorum. Ardından bu ikisini doğrusal olarak çoğaltmak istiyorum. Bunu ben sağ düzlem boyunca, örneğin şunu ve bunu sağ düzlem boyunca 100 mm olacak şekilde çoğaltmak istiyorum. Fakat sağ düzlem değil, ön düzlem olacak. Bunu onaylıyorum. Çizimi gizleyebilirim. Bu şekilde milimi elde etmiş oldum. Şimdi tekrar montajımı açtım. Buraya milimi ekleyeceğim. Bu dairem burayla eş merkezli olacak. Ve şurası buraya yapışık olacak. Bu şekilde yapıyorum. Daha sonrasında bakın her bir basamağı buna ilişkilendireceğim. Şu şekilde göstereyim. Teğet olacak arkadaşlar. Bakın. Şuralar birbirine teğet. Evet, bu şekilde teğet işlemi tanımladık. Yani ben bunu çevirdikçe bu şekilde yükselip alçalacak. Bunun düz ve en dik konuma gelmesi için bir ilişki tanımlayacağım. Daha sonra tekrar sileceğim. Bakın bunun üst düzlemi ile bizim sağ düzlemimizi paralel yapıyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çevirmiş olduk arkadaşlar. Ardından tekrar sileceğim bunu. Çünkü bu şekilde bırakamayız. Evet, şimdi boru çizmeye başlayabiliriz. Boru çizmeyi burada yapacağım arkadaşlar. Bakın parça ekleme kısmında altta new part var arkadaşlar. Yeni parça oluşturabiliriz. Bu şekilde yeni parçamı oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın burada part 6 olarak gelmiş oldu. Daha sonrasında buna sağ tıklayıp edit part diyebilirim. Parçayı düzenlemeye giriyor. Ardından
bir 3D skeç tanımlayacağım. Bu şekilde 3D skeç oluşturuyorum. Bakın burada geldi. Bunu kaydettiğimiz zaman içerisine unsur ağacına kaydedilmiş olacak. Şu şekilde bir çizgi bırakacağım. Referans çizgim olacak bu. Bunu daha sonrasında yardımcı geometri yapıyorum. Yine aynı şekilde diğer basamağın olduğu tarafa da şu şekilde bırakacağım. Bunu da referans geometri yapıyorum. Ardından tam bunların ortasından geçen, evet, düzlemim de doğru. Bakın oradaki kırmızı çizgileri görüyorsunuz, okları. Bunlar benim düzlemimi belirliyor. Çünkü ben şu an 3D sketch yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir düzlemim yok. Yani tab tuşuna basarsam görmüş olduğunuz gibi düzlem değişiyor. Şu an doğru düzlemdeyim. Bu şekilde bırakıyorum. Herhangi bir yere bırakıp ardından şu diyorum. Şuna paralel olsun. Evet, bu şekilde paralel yaptı. Bunun ben ölçüsüne bakacağım. Ölçüsü kaçmış ona bakacağım. 75 milimetrelik bir ölçüsü var bunun. Aynı şekilde diğer tarafı da çizeceğim. Şu şekilde göstereyim. Bu da 75 milimetre olacak. Eşit olacak. Bunu da paralel yapalım. Evet. Daha sonrasında 150 milimetrelik bir çizgiye ihtiyacım var. Onu da çizelim arkadaşlar. Bu şekilde bakın, düz bir şekilde 150 milimetre bir çizgi çektim. Yine buraya düz bir şekilde 150 milimetrelik bir çizgi çekiyorum. Bunu da buna eşitleyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çizimi yapıyoruz. Ardından bunları birleştirme işlemim kaldı. Şu iki nokta arasına bakın, bu şekilde birleştiriyorum. Ardından radyüslerim var arkadaşlar. Tüm köşelerde radyüslerim var. Şu şekilde göstereyim. Bu kenar, bu kenar, bu kenar ve bu kenarda olmak üzere 40 milimetrelik radyüslerimi de attım arkadaşlar. Evet, bu çizim bu şekilde olacak. 3D bir çizim yaptık. Ardından bunun uç noktasına skeç atacağım. Onu da göstereceğim birazdan. Onun için bir düzleme ihtiyacım var. Buradan referans geometri düzleme tıklıyorum. Bakın bu nokta ve bu çizgi olacak referanslarım. Bu şekilde düzlemimi oluşturdum. Ardından bu düzlemde bir çizim açıyorum. Tam merkezine olacak şekilde 30 ve 33 milimetre olacak. Şu şekilde göstereyim. 2 tane daire bırakıyorum. Burası 33. Ardından burası 30. Bu şekilde çiziyorum. Fakat burada dikkat etmem gereken ufak bir nokta var. Ben hareket etüdü yaparken burada bir problemle karşılaştım. Bunu da şu şekilde çözmüştüm. Bakın şuradan ufak bir kesik atacağız. Bu düz olacak. Bu mesafem 14.95 olsun. Yaklaştıralım. Trim komutuna tıklıyorum. Bu şekilde kesiyorum burayı. Ve çıkıyorum arkadaşlar. Ardından tekrar Edit Part diyelim. Bunu süpürme ile katıya çevireceğiz. Buradan tıklıyorum. Daha sonrasında şu dairemi seçeceğim. Bakın bu skeci seçti. Ardından bu 3D skeci seçeceğim. Ve bu şekilde onaylıyorum. Ardından şu girintileri ben kesmek istiyorum. Onu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Sağ düzleme çizim açmak istiyorum. Şu kenarı ve bu kenarı seçip Convert diyorum arkadaşlar. Ardından şunu sileyim. Burası örneğin 25 olsun. Şu iki kenar yatay olacak. Bu da dikey olacak.
Şu mesafemde 60 olsun. Bu çok önemli değil. Sadece tam tanımlı olarak görmek için yapıyorum. Diğer tarafla da oynayalım. Şu ilişkiyi silelim. Bunu da silelim. Bunu da silelim. Şu iki kenara eşitleyelim. Bu dik olacak. Bunlar yatay olacak. Ve bu kenarda 70 milimetre olsun. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Extrude'a giriyorum. Buradan köre girelim arkadaşlar. Şu şekilde. İkinci yön olarak da girelim. Bu şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet. Şimdi bir kesme işlemi olarak da bunda yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu panelleri keseceğiz, deliklerini. Onu da oldukça basit bir şekilde yapacağız. Bu panelde Edit Part diyorum. Daha sonrasında bunun 3D Sketch kısmını görünür yapıyorum. Ardından bana şu kenar lazım arkadaşlar. Şunu seçip 3D Sketch'e girelim. Buradan 3D Sketch'e girdim. Şunu alıyorum buraya. Ardından bu çizimden çıkıyorum. Tekrar 3D Sketch'e gireceğim. Bu sefer şunu direkt alacağım arkadaşlar. Yaklaştırıyorum. Şunu sileceğim. Evet. Bunu bu şekilde kesebiliriz. Extrude ile kese tıklıyorum. Bu çizgi olacak. Bunun üzerinde çift yönlü olacak. Bu şekilde kesiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi kesme işlemi gerçekleşti. Herhangi bir problem yok. Aynısını diğer panel için de yapacağım. Buna şimdi Edit Part diyorum. Daha sonrasında 3D Sketch'e tıklayacağım. Ardından bunu çevirdim arkadaşlar. Convert dedim. Ardından buradan çıkıyorum. Tekrar 3D Sketch'e giriyorum. Bu sefer bakın şuraya alacağım. Şunu bu şekilde alıyorum. Daha sonrasında tekrar Extrude'a giriyorum. Extrude ile kes diyeceğim. Şunu bunu ters çevirelim. Bu şekilde keselim arkadaşlar. Ve bunu da kapatıyorum. Ardından şunu gizleyelim. Bu şekilde iki paneli de kesmiş olduk. Şöyle göstereyim. Bakın eğimli bir şekilde tam istenen yerden kesmiş oldum arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Evet, görmüş olduğunuz gibi boruyu da çizdik arkadaşlar. Tek bir parçamız kaldı. O da buradaki destek olacak. Ondan sonra hareket etüdü kısmına gireceğiz. Bu borunun referansına ihtiyacım var. O yüzden tam ortadan kesmek istiyorum ben bu boruyu. Şöyle göstereyim. Bakın burada şuradan split'e gireceğim. Ardından trim tool olarak bakın ön düzlemi seçeceğim. Cut diyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam ortadan kesti. Onaylıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çıkış yapıyorum. Şimdi ben bu kenarı bakın bu şekilde seçebilirim. Tekrar yeni parça oluşturacağız. Buradan yeni parça diyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Tekrar Edit Part diyorum. Bakın bu şekilde Edit Part'la girdik. Ardından üst düzlemde çizim açıyorum. Bakın şu kenarları alacağım arkadaşlar. Bunu çevireceğiz. Extrude komutuna giriyorum. Bunu extrude edeceğiz ama bizim üst düzlemimiz yukarıda kaldı. O yüzden bunu Vertex'ten başlatmak istiyorum. Bakın şu noktadan 40 milimetrelik
bir extrude işlemi gerçekleştiriyorum. Ardından radius atacağım arkadaşlar. Şu iki kenara 10 milimetrelik radius atıyorum. Ardından şu iki yüzeyi kullanarak bir referans düzlem oluşturacağım. Oluşturduktan sonra bu düzlemde sketch açıyorum. Bakın bu dairemi referans olarak alıyorum. Dik bakalım. Ardından bu dairemin merkeziyle aynı merkezde olacak şekilde bir tane dairem var. Bu 35 milimetre olacak. Ardından bir slot kullanacağım. Slot için ise şu şekilde bir yardımcı geometri bırakıyorum. Buraya bir çizgim var. Bunun tam ortasından atacağım. Tekrar slot komutuna tıklıyorum. Birinci noktam. İkinci noktam. Şu şekilde üçüncü noktam. Ve burayı 44 milimetre yapıyorum. Bakalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde kalsın. Şu ortada iki tane daha yuvam olacak. Onları da çizelim. Onlar da şu şekilde olacak. Bir tane daha çizeceğim. Evet. Bunlar da 15 milimetre olacak. 24 derece olsun. Bu da aynı. Bunu da bu şekilde yapalım. Şurayı 40 yapalım. Şurayı da 40 yapalım. Bu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Bunu da katıya çevireceğim. Katılama işlemine giriyorum. Tam orta olacak. Mid plane diyorum. Ve 10 milimetre yapalım. Evet, bu şekilde onaylıyorum. Tam ortaladı arkadaşlar bunu. Bu şekilde hoş bir görüntü oldu. Çizimimiz tamam. Herhangi bir eksik yok. Herhangi bir eksik ölçülendirme yok. Tamamen istediğimiz şekilde çizmiş olduk. Son bir parçam kaldı. O da bilye arkadaşlar. Bilyeden sonra materyal atacağız. Yeni bir parça diyorum. Üst düzleme daire çizeceğim. 22 milimetre olacak. Ardından şu şekilde çizelim. Bunu döndüreyim arkadaşlar. Evet, bu şekilde bilyemi de oluşturdum. Bunu kaydedeceğim. Bilyemi ekliyorum. Evet. Şöyle dik bakalım. Bunu tam şuraya getiriyorum. Dik bakalım. Bunu şuraya getirdim arkadaşlar. Tekrar dik bakıyorum. Evet, gayet iyi. Şimdi materyal atacağız. Şöyle göstereyim, bakın. Bunu seçtikten sonra buradan parça olarak seçiyoruz. Buna krom atayalım arkadaşlar. Örneğin krom dedim ben buna. Daha sonrasında bu boruya glass diyeceğiz. Clear glass olsun. Ardından şuna clear tick diyelim. Yine aynı şekilde buna aynısını vereceğim. Şuna altın kaplama yapacağım. Evet, altın verdik. Ardından şuraları da clear thick glass diyelim. Evet. Daha sonrasında şu desteğe de aynı şekilde clear tick diyelim.
Şuna plastik verelim. Evet, böyle olsun. Basamaklar da gold olsun. Şu şekilde basamakları da gold verelim. Bakın buradan zaten kopyalayabilirsiniz. Şu şekilde. Basamak 3'e kopyaladım. Buna da yine aynı şekilde basamak 2'ye kopyaladım. Buna da basamak 1 olarak kopyaladım. Evet, bu şekilde malzemelerimizi de tanımladık. Şimdi hareket etüdüne başlayabiliriz. Fiziksel hesaplamalar yapılacak. Bakın bu şekilde giriyorsunuz buraya. Ben bu süreyi örneğin 16'ya getirdim. İlk olarak yer çekimi ekleyeceğim. Bakın sağ tarafta görüyorsunuz. Bu şekilde ekledim aşağı yönlü. Ardından motorum olacak. Bakın şu mile 40 RPM'lik motor ekledim. Daha sonrasında bilyenin temasları olacak. Temasa tıkladım. Bilyeyi seçiyorum. Grup olacak. Diğer grupta ise bakın şu basamaklar. Ardından bu yüzey diyelim. Boru diyelim. Panel diyelim bunlar. Evet, bunlar yeterli. Bu şekilde onaylıyorum. Tekrar temasa tıklıyorum. Bu sefer milim olacak. Milimle şu basamaklar olacak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde onayladım. Şimdi çalıştırabiliriz. Hesap yapacağız. Bakın şuradaki animasyonu Basic Motion'a getirmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bunlar aktif oldu. Biraz yukarı almak istiyorum. Ayarlara girelim. Saniyede 60 frame olsun. Bu şekilde onaylıyorum. Daha sonrasında bakın burada hesaplama var. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hesaplama işlemini yaptı. Şimdi çalıştırıyorum. Ufak bir hata var. Şöyle göstereyim. Bakın geri geliyor. Bunun sebebi şu. Burada yeterince eğim yok. Aşağı doğru kayamıyor ama fiziksel hesaplamalar şu an çok güzel. Herhangi bir hata yok o konuda. Sadece modelleme işleminde hata yapmışız. O yüzden modellemeye geri dönüyoruz. Modellemeye giriyorum. Bunu çevireceğim arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ardından şu parçanın üst düzlemi ile bunun üst düzlemi dik olacak arkadaşlar. Daha sonrasında şunu silelim. Evet. Herhangi bir hata yok. Kendisi otomatik olarak güncelledi. Sadece şurayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Bakın burada kesme işlemlerinde sıkıntı olmuş. Şunları örneğin 170 yapalım. Bunu da 160 yapalım. Hiç önemli değil. Çıkıyorum. Evet. Şimdi kesme işlemim tamam. Burası da tamam. Delme işlemine bakalım. Delme işlemim de çok iyi. Bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar. Desteğim de çok güzel. Tam ortada hala herhangi bir hata yok. Bu şekilde kaydediyorum. Motion Study'ye tekrar giriyorum. Motion Study'de güncelleme yok arkadaşlar. Create New Motion Study diyorum. Daha sonrasında yapmış olduğumuz işlemleri aynı şekilde yapacağım. Evet, şimdi aynı işlemleri burada da yaptım. Aynı temas işlemlerini, motoru vesaire hepsini ekledim. Şimdi tekrar hesaplama işlemine gireceğiz. Basıyorum arkadaşlar. Evet, çok güzel ve seri bir şekilde, evet, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tabii 10 saniye bu kadar arkadaşlar. İsterseniz istediğiniz süre boyunca bunu çalıştırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 15'e aldım. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sizin bilgisayarınızın gücüne göre değişecektir. Daha yavaş hesaplama yapabilir. Bakın bu şekilde çok güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Daha sonrasında buradan oynatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi.
Şimdi ben SolidWorks içerisinde kamera ekleyeceğim vesaire. Bunun üzerinde sizlere anlatmayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başında da söylediğim gibi ücretsiz olarak bana destek olabilirsiniz. Bu videoya bir beğeni atmanız ve yorum olarak video hakkında olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi belirtmeniz benim için iyi olacaktır. Dilerseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?